çoğu insanın gözünde değersiz, hatta yer kaplıyor diye ilk fırsatta elden çıkarılan şeyler. Ama mesele şu ki, şartlar bir anda değiştiğinde o gereksiz görülen eşyalar bir anda hayati hale gelebiliyor. Türkiye'de bunu anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Çünkü bir doğal afet, ani bir kriz ya da basit bir kesinti bile dün çöpe attığın bir powerbank'i, bir termosu, eski bir ilk yardım malzemesini ya da sağlam bir su bidonunu bugün aranan en önemli şeylerden biri haline getirebiliyor. Ve işin en kritik kısmı da şu: bunları saklamanın sana neredeyse hiçbir maliyeti yokken ihtiyaç anında yerine koymanın maliyeti bazen çok yüksek, bazen de imkansız oluyor. Bizse düzenli olmak adına çoğu şeyi düşünmeden eliyoruz. Ama her fazlalık gerçekten gereksiz mi, yoksa sadece şu an işimize yaramıyor diye mi öyle görüyoruz? Çoğu insan bu farkı ancak ihtiyaç kapıya dayandığında anlıyor ve o noktada artık geri dönüş olmuyor. Bütün yetişkin hayatlarını neden diye sormadan harcadılar. Bu video onlardan 15 tanesini sayıyor. Liste aşağı indikçe hatalar daha da kritik hale geliyor. Bunlardan biri hiç fiziksel bir nesne değil ve o bir kez gittiğinde bu listedeki hiçbir şey onu geri getiremez. Bir numara, gerçekten yerine konamayan tek şey. Bizden ayrılmayın. 15 numara, artık tahta ve kurtarılmış kereste. Çoğu evde artan tahta malzeme aynı şekilde kullanılıyor. Bir proje bittiğinde artık parçalar kapının kenarında birikiyor. Birkaç gün içinde sokağın kenarında oluyorlar. İşte bu alışkanlığın sorunu da bu. Ahşap hem yakıt, hem yapı tamir malzemesi, hem de temel bahçe altyapısı olarak aynı anda kullanılan nadir hammaddelerden biri. Kısa tahta parçaları yükseltilmiş bahçe yataklarının çerçevesi olur. Düzensiz artan parçalar takoz, kama ve kazık olarak kullanılır. Daha uzun olanlarsa acil tamiratlarda çit, raf ve pencere kaplamasında işe yarar. Ve tüm bunlar ısınma faturası gerçek bir maddi meseleyi işaret ettiğinde hemen tutuşturulacak ateş malzemesine dönüşür. Bu son kısmın üzerinde biraz daha durmak lazım. Covid-19 pandemisi sırasında ABD'nin bazı pazarlarında kereste fiyatları %300'den fazla arttı. 18 aydan kısa bir sürede önceki projelerden biriktirilmiş atık odunları olan evler bu malzeme için hiç para ödemedi. Satın almak zorunda kalanlarsa mal mevcutsa eski fiyatın 3 katını ödedi. Kurutulmuş odun sadece yedek plan değil, bazı durumlarda birincil malzeme haline geliyor. Yönetimi çok basit, kuru ve kapalı bir alan. Boyutlarına göre basitçe ayırmak, maliyeti sıfır. Bir sonraki malzeme daha küçük. Çoğu insan atıyor. Her gün avuç avuç atılıyor ve bu alışkanlığı bırakmanın sebebi ilk bakışta göründüğünden daha spesifik. 14. madde, lastik bantlar, bükme telleri ve küçük bağlayıcılar. Bu kategori önemsiz görünüyor. İşte tam da bu yüzden bu listede yer alıyor. Her sebze meyve demeti bir lastik bantla geliyor. Her ekmek somunu evde bir bükme teliyle beraber oluyor. Her paketlenmiş elektronik eşya bir plastik bağlayıcıyla sabitlenmiş halde geliyor. Ve neredeyse her evde paket açılır açılmaz bunların hepsi çöpe gidiyor. İşte burada bir boşluk oluşuyor. Lastik bantlar açık yiyecek poşetlerini kapatır, dağınık eşyaları toparlar ve kaygan alet saplarına tutuş sağlar. Tel bağlar çit aralarını kapatır, brandaları rüzgara karşı sabitler ve gerçek bir tamir yapılana kadar hasarlı parçaları yerinde tutar. Plastik kelepçelerse özel alete gerek kalmadan hemen hemen her şeyi hızlıca bağlar, toparlar ve sabitler. Ekonomik krizlerde küçük üretim mallarının tedarik zincirleri genellikle ilk zorlanan alanlar olur. Hırdavatçı raflarından sessizce kaybolan ürünler gözle görülür olanlar değildir. Onlar her şeyin düzgün çalışmasını sağlayan küçük, ucuz bağlayıcılar vardır. Bir brandayı sabitlemenin yolu yoksa neredeyse işe yaramaz. Bir demet ekipman, onu bir arada tutacak bir şey olmadan gerçek bir sorun haline gelir. Küçük bağlayıcılar başka hiçbir şeyin aynı şekilde çözemediği sorunları çözer. Tek bir özel kutu, kavanoz, teneke ya da küçük bir kutu neredeyse hiç uğraşmadan ve maliyetsiz dolup taşar. Zamanla biriken kaynak, onu oluşturan alışkanlığa göre tamamen orantısızdır. Sıradaki şey de çoğu evin çöpe attığı bir şeydir.
Teslimat gelince hemen uzaklaşmak. Çoğu kişinin hiç anlatılmadığı kadar pratik kullanımları var. 13. madde karton ve paket malzemeleri. Kutu gelince açılır, kartonlar düzleştirilir, baloncuklu naylon ve köpük parçalar çıkarılır. Bu sorumlu bir davranış gibi geliyor ama çoğu kişinin çöpe attığı şeyle ilgili bilmediği bir şey var. Katmanlı karton yalıtım sağlar. Rüzgar kesici olarak şekillendirilebilir. Uyku yüzeyi ile soğuk zemin arasına konduğunda Isı tutulumunda gerçekten fark yaratan bir ısıl bariyer oluşturuyor. Küçük bir şey gibi geliyor, ta ki öyle olmadığını anlayana kadar. 1940'larda Avrupa'da savaş zamanı yer değiştirmeleriyle ilgili belgelenmiş hikayelerde başka seçenek kalmadığında sıradan ailelerin tam da bu yöntemi kullandığı anlatılır. Balonlu naylon ve köpük dolgular da pratikte aynı derecede işe yarar. Sert soğuklar öncesi açıkta kalan boruların etrafına sarıldığında balonlu naylon çatlamaları önleyen bir yalıtım sağlar. Rüzgar alan pencerelere katman katman yerleştirildiğinde ise ısı kaybını azaltır. Herhangi bir özel malzeme. Gerçek yalıtım almak ya çok pahalıysa ya da hiç bulamıyorsan, masrafı olmayan ambalaj malzemeleri doğrudan işe yarar alternatifler oluyor. Hepsini sonsuza kadar saklamana gerek yok ama kuru bir köşede düz kartonlar ve temiz köpük parçalarını bir kutuda tutmak neredeyse hiç çaba gerektirmez. Doğru koşullarda değerleri onları biriktirme alışkanlığına göre çok daha fazladır. Sıradaki madde ise çoğu evin değiştirmeyi tercih ettiği şey. Tamir. O değiştirme alışkanlığı çoğu kişinin düşündüğünden daha pahalıya patlıyor. 12. madde hafif hasarlı el aletleri. Bu her gelir seviyesinde oluyor. Tornavida sapı çatlıyor, anahtarda yüzey pası oluşuyor, çekiç bası gevşemeye başlıyor. Alet çöpe gidiyor. 2 gün sonra 12 dolara yenisi alınıyor. Döngü böyle devam ediyor. Aslında bu döngü ne kadar para harcatıyor bakalım. Çoğu hasar 10 dakikadan kısa sürede tamir edilebilir. Çatlamış sap, parakort ya da elektrik bandıyla sarılırsa hemen kullanılır hale gelir. Yüzey Çelikteki pas, beyaz sirke ya da çelik yünüyle çıkar. Gevşemiş çekiç başı tahta bir kama ile sıkılır. Bunlar teknik tamirler değil, temel, az çaba gerektiren, hiç para harcamadan yapılan çözümler. Ama asıl mesele 12 dolarlık yedek parça değil. Asıl mesele koşullar değiştiğinde o aletlerin neyi temsil ettiğidir. Profesyonel tamir hizmetleri pahalı ya da erişilemez hale geldiğinde evde kendi işini kendin halletmek artık seçenek değil. Bu durumu yönetilebilir tutmakla kontrol dışına çıkarmak arasındaki fark olur. Böyle olmaz. Tesisat kaçakları, kırık musluklar, yapısal tamiratlar, bunların hepsi alet gerektirir. Evde işe yarar aletler yoksa dışarıdan yardım almadan bunları halledemiyorsun. Bir de insanların pek düşünmediği bir takas meselesi var. Ekonomik krizlerin yaşandığı her dönemde çalışan aletler her zaman değerli takas malı olmuştur. Aleti olan ve nasıl kullanacağını bilen insanlar toplumlarında gerçek bir avantaj sahibi olmuştur. Gereksiz yere atılan her aletle o avantaj da kalıcı olarak kaybedilmiş olur. Sonraki. Bu eşya çoğu kişinin asla kurtarmayı düşünmeyeceği bir şeydir. Ama içindeki malzemeler bu listede neredeyse her şeyden daha faydalıdır. 11 numara. Eskimiş ayakkabılar. Bir ayakkabı bozulmaya başlayınca doğal tepki onu yenisiyle değiştirmektir. Ama o ayakkabının içindeki malzemelerin pratik bir değeri var ve çoğu insan bunun farkına hiç varmaz. Kauçuk tabanlar kaymaz pedlere kesilir, geçici contalar ve diğer yıpranmış ekipmanlar için yamalar yapılır. Botların derileri ise güçlendirme yamaları, sap sargıları ve diğer deri ürünler için küçük tamir stoğu. Bağcıklar yedek bağ olarak, bağlama malzemesi ve hafif ip olarak kullanılır. İşte çoğu içeriğin tamamen atladığı kısım. Yakıt fiyatları artınca araç kullanımı azalır ve yürüyüş artar. Yürüyüş arttığında ayakkabılar daha hızlı aşınır. Tedarik zincirleri sıkışmışsa ya da fiyatlar çok yükseldiyse yedek parça temini gecikebilir ya da gerçekten karşılanamaz hale gelebilir. Eski botlardan çıkan malzemelerle elinizdekini yamalayabilir ve güçlendirebilir, böylece kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Hayatı ay ay yaşamak. Bu bir yaşam tarzı yükseltmesi değil, doğrudan finansal bir koruma. Ayrıca önemli bir hizmet boyutu da var. Temel ayakkabı tamiri, tabanı yeniden yapıştırmak, aşınmış bir yeri güçlendirmek, bir bağlamayı değiştirmek. Ekonomik zorluk zamanlarında belgeye dayalı ticari değeri olan bir beceri.
Eski ayakkabılardan kurtarılan malzemeler, bu beceriyi kullanılabilir kılan ham maddeler. Onlar olmadan becerinin çalışacak malzemesi olmaz. Sıradaki madde ise çoğu evde yemek pişirdikten hemen sonra çöpe atılan bir şey. O da hep böyle değerlendirildi. İki farklı ABD hükümeti tarafından stratejik bir kaynak olarak görüldü. Bugün çoğu insan bunun farkında bile değil. Sıradaki maddeler gittikçe daha fazla gözden kaçıyor ve daha özel bir şekilde değerli hale geliyor. Hangi madde seni en çok şaşırttıysa yorumlarda yaz. 10 numara yemek yağı ve eritilmiş hayvansal yağlar. Domuz pastırması pişirdikten ya da rosto kızarttıktan sonra çoğu evde kalan yağı doğrudan lavaboya dökerler. Sanki kaçınılmaz bir atık gibi gelir. Aslında değil. Hem Birinci Dünya Savaşı hem İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD hükümeti evlere yönelik ulusal kampanyalar düzenleyip insanlardan kullanılmış pişirme yağlarını toplayıp savaş zamanında sanayi için sakla. Federal düzeyde organize edilen programlardı bu. Yağ, duygusallıktan değil, değerli olduğu için böyle bir şeye değerdi. Gerçek malzeme kıtlığına doğrudan bir tepkiydi. Aynı malzemenin evde ne işe yaradığını söyleyeyim. Eritilmiş yağ, deri botları ve ekipmanları su geçirmez yapar. Pamuk fitilli ev yapımı sabun yapımında kullanılır. Acil durum lambası yakıtı olarak yanar. Metal alet ve bıçaklara sürüldüğünde paslanmayı yavaşlatır. Ve gram başına 9 kalori ile protein ya da karbonhidrattan 2 kat daha yoğun en değerli enerji kaynaklarından biridir. Saklayabileceğin verimli yiyecekler. Yöntem basit. Soğumasını bekle, bir bezden geçirip Cam kavanoza koy, serin ve karanlık bir yerde sakla. Kalitesi aylarca bozulmaz. Sıfır maliyet, az yer kaplar, tek kavanozda yüksek kalori, çok amaçlı kullanım ve gerçek ticari değeri var. Şu an bu malzeme her gün çöpe gidiyor. Bu alışkanlık değişmeli. Bir sonraki madde ise düşünmeden atılan ama çoğu kişinin hiç önemsemediği bir standartla yapılmış. 9 numara. Reçete ve takviye şişeleri. Reçete bitince şişe çöpe gider. İşlem tamam. Aslında öyle değil. Reçete şişeleri darbelere dayanıklı, su geçirmez ve çocuk kilitli kapakları sayesinde sıkıca kapanır, gerçek baskıya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu mühendislik tıbbi amaçlar için yapılmıştır. Ama aynı özellikler onları tamamen farklı şeyler için de kullanışlı kılar. Su geçirmez tohum saklama, ateş başlatma malzemeleri, kibrit, kömür bezi, tutuşturucu, temel ilk yardım, küçük yara bantları, antiseptik ağrı kesiciler, balıkçı oltaları, iğneler, küçük aletler, aklınıza gelebilecek küçük her şey kuru, düzenli ve hızlıca bulunabilir kalması gereken şeyler. Evde işler karıştığında bir şeyi çabucak bulmak küçümsenecek bir şey değil. Bu gerçekten işinizi kolaylaştırır. Malzemeleri doğru saklamayıp kaybetmekse işleri daha da zorlaştırır. Kaynaklar zaten kısıtlıyken her eksik daha da büyür. Reçete etiketlerini çıkar. Sıcak suyla yıka. Tamamen kurumasını bekle. Neredeyse hiç yer kaplamaz ve hiç masrafı yoktur. Kompakt, su geçirmez bir kap lazım olduğunda işte tam da bu işe yarar. Küçük ama kritik bir şey. Bunları atmanın neden hata olduğunu tam olarak anlayacaksın. Sıradaki madde neredeyse her evde günlük kullanılan ve hakkında neredeyse kimsenin bilmediği bir yönetim yöntemi olan bir şey. 8. madde ölü gibi görünen piller. Kumanda çalışmaz, el feneri sönükleşir. Piller çıkarılır, direkt çöpe atılır. İşin aslı şu ki o pillerin çoğu aslında tamamen bitmemiş. Yüksek talep gerektiren cihazlarda başarısız olan pillerin önemli bir kısmı hala kısmen kullanılabilir enerji taşır. Şarj. Tamamen bitmemişler. Sadece enerji yoğun cihazların ihtiyaç duyduğu voltaj seviyesinin altına düşmüşler. Bu fark önemli. Artık el fenerini çalıştıramayan piller hala bir duvar saati, küçük bir led ışık ya da TV kumandası için yeterli şarja sahip olabiliyor. Buna dayalı bir sistem var, pil rotasyonu diye. Kısmen bitmiş piller düşük enerji gerektiren cihazlara takılır. Yeni pillerse yüksek performans gerektiren cihazlar için saklanır. Bu alışkanlık toplam pil stokunu gerçekten uzatır. Batarya test cihazı birkaç dolar tutar. Öldü diye düşündüğün pilleri test et. Genellikle bir kısmının hala kullanılabilir şarjı olduğunu göreceksin. Venezuela'nın ekonomik çöküşü sırasında insanların temel cihazları çalıştırmak için atılmış elektroniklerden pil topladığı belgelendi. Rezervin olmadığı bir durumun sonu böyle olur. Bunu önlemek için hazırlık yapmak çok az zahmet gerektirir.
görmezden gelmenin maliyeti ise büyük olur. Bir sonraki madde ise çoğu evin temizlik yaparken bağışladığı ya da attığı şeylerden biri. Ama kaybetmek. Yanlış koşullar altında olmak, en çok ihtiyaç duyduğun anda hayati bilgileri kaybetmek demek. 7 numara, kitaplar ve basılı referans materyalleri. Tamir el kitapları, ilk yardım rehberleri, bahçecilik kitapları, gıda muhafaza referansları. Bunlar sürekli bağışlanır ya da atılır. Dijital daha hızlı, daha kolay geliyor. Onlardan vazgeçmek tamamen mantıklı gibi görünüyor. Bu karar neredeyse hiç kimsenin sorgulamadan kabul ettiği tek bir varsayıma dayanıyor. Dijital erişimin ihtiyacın olduğunda orada olacağı varsayımı. Ekonomik krizler sırasında kesintiler, elektrik kesintileri daha uzun ve sık oluyor. İnternet altyapısını sürdürmek para ister. Hücresel şebekeler yoğunlukta çöker. Böyle durumlarda sadece bir cihaza kaydedilmiş her bilgi tam da en kötü anda erişilemez hale gelir. Basılı bir ilk yardım kitabı elektriksiz de işe yarar. Fiziksel bir bahçıvanlık kitabı internetsiz de işe yarar. Ev tamir rehberi elektrik kesintisinde de işe yarar. Bunlar özel özellikler değil. Fiziksel kitabın doğası böyle. Çalışması için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. En faydalısı da budur. İlk yardım ve tıbbi müdahale, gıda saklama ve konserve yapımı, sebze bahçeciliği, temel ev sıhhi tesisat ve elektrik tamiri, genel kaynak yönetimi gibi kategorilere ayrılmış. Şu an ikinci el dükkanlarında ve miras satışlarında bu kitaplar neredeyse bedavaya geliyor. Ama değerleri sabit değil. Dijital erişim kaybolduğunda ve içindeki bilgi acil ihtiyaç haline geldiğinde değeri hızla artıyor. Büyük bölgesel elektrik kesintilerinden sonra gözlemlenen desen hep aynı. Fiziksel referans kitapları olan evler olmayanlardan daha iyi durumda oluyor. Tamamen cihazlara bağlı kalmak. Hazırlık maliyeti düşük, iş gerektiğinde faydası yüksek. Sıradaki madde ise çoğu evin tereddütsüz attığı bir şey. Ama aslında attıkları şey yüzyıllardır insanların güvendiği bir ham madde. 6. madde eski giysiler ve yıpranmış kumaşlar. Bir gömlek leke tutar. Kot pantolonlar aşınır. Eski perdeler indirilir. İçgüdü onları çöpe atıp devam etmektir. Çoğu insan aslında ne attığını düşünmez. Kumaş bitmiş bir ürün değil. O ham bir malzemedir. Farklı bir şekle bürünür. Eskimiş bir pamuklu tişört, temizlik bezi, bantlanmış şeritler, ateş yakmak için tutuşturucu, pencere yalıtımı ya da temel su filtresi malzemesi olur. Kot kumaş ağır kullanıma dayanır ve diğer yıpranmış eşyaları güçlendirir. Yün, ıslakken bile ısıyı tutar. Hiçbir sentetik malzeme bununla yarışamaz. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere'de tekstil kotaları yüzünden aileler kumaş dikişi tutmayana kadar kıyafetleri tamir ederlerdi. Sonrasında ise bunlar yorgan, halı, dolgu ve yastık malzemesi olarak kullanılırdı. Hiçbir şey ziyan olmazdı. Herkesin unuttuğu bir şeyi aslında herkes anladığı için atıldı. Kumaş bir kaynak, tek kullanımlık bir ürün değil. Eskimiş kıyafetleri atmadan önce kesip malzeme türüne göre ayır. Pamuk bir kutuya, kot başka bir yere. Yün, ısı değeri nedeniyle ayrı tutulmalı. Sentetikler de ayrı saklanmalı. Evde dikiş bilen biri varsa bu stok hemen daha faydalı hale gelir. Dikmek, kıyafetin ömrünü uzatır, yenisini alma masrafını azaltır ve uzun süren bir aksaklıkta diğer ihtiyaçlar için takas yapabileceğin bir beceriye dönüşür. Sıradaki madde, çoğu kişinin haftada birkaç kez geri dönüşüm kutusuna attığı şeylerden biri. Bu alışkanlığı değiştirmek için nedenler, çoğunluğun düşündüğünden daha spesifik. 5. madde, cam kavanozlar ve kapaklı kaplar. Birisi makarna sosu kavanozunu bitirir, yıkar, geri dönüşüm kutusuna atar. 5 saniye sürer. Kendini sorumlu hisseder. Ve her seferinde mutfağının ücretsiz olarak ürettiği en faydalı eşyalardan birini çöpe atmış olur. İşte cam kavanozları saklamaya değer kılan şeyler. İyi kapanırlar. Hiçbir işlem gerektirmeden tekrar tekrar kullanılabilirler. Zamanla bozulma olmaz. Yemeklere, sıvılara ya da kuru gıdalara kimyasal sızdırmazlar. Şeffaftırlar. İçindekini açmadan görebilirsiniz. Bu özellikleri onları yiyecek saklamak, tohum depolamak, kuru gıda ve küçük gerekli malzemeler için neredeyse ideal yapar. Tarih de bunu gösteriyor.
Büyük buhran zamanında evlerinde cam kavanoz stoklayan aileler, olmayanların kışı atlatamadığı zorlukları göğüsledi. Market stokları güvenilmez hale geldiğinde ve toptan almak akıllıca olduğunda, maddi açıdan bakarsak cam kavanozlar bu stratejinin işlemesini sağlayan altyapıdır. Onlar olmadan her şey çöker. Pratik bir hedef, farklı boyutlarda 50 ila 100 kavanoz toplamaktır. Kavanozları temizle, uygun kapakları sakla, etiketleri çıkar. Maliyeti sıfır. Bunlar zaten mutfağından düzenli olarak geçiyor. Gerçek bir ekonomik kriz durumunda cam kavanozlar takas eşyasına dönüşür. Kap olmadan yiyecekleri saklamaya çalışan herkes Acilen kavanozlara ihtiyaç duyar. Bu talep bir güç yaratır ve kriz anında bu güç somut bir değere sahiptir. Sonraki adım, çoğu insan içinde hala kullanılabilir enerji olduğunu fark etmeden bu eşyayı atıyor. Yakıt benzetmesi boşuna değil. 4. sırada mum kalıntıları ve artan mum var. Bir mum son santimine kadar yandığında bittiği düşünülür. Çoğu kişi kalan kısmı hiç düşünmeden çöpe atar. Ama o kalan mum hala enerji depolamış durumdadır. Onu atmak, yakıtı çöpe atmakla aynı şeydir. Mum kalıntıları herhangi bir ısıya dayanıklı kapta eritilip taze mumla birleştirilebilir. Fitil tamamen çalışan bir mum haline getirilir. gerekli malzemeler minimum. Bir tencere, bir kap, bir fitil ve kalan mum kalıntıları. Bu işlem 30 dakikadan kısa sürer. Ortaya çıkan ürün, aksi takdirde çöpe gidecek malzemelerden yapılmış, kullanılabilir bir ışık kaynağıdır. Mumun ayrıca ateş yakma hazırlığında özel bir önemi vardır. Pamuk topları veya çamaşır kurutucu tüyleri eritilmiş mumla kaplandığında, kaplanmamış malzemelere göre daha uzun ve güvenilir yanar. Bu güvenilirlik, ateş yakmanın zor olduğu ıslak ya da soğuk havalarda özellikle önem kazanır. Daha zor. Acil durumlarda ateş yakmak için evlerde kullanılan mum kaplı tutuşturucu, iyi bilinen standart bir malzemedir. Çünkü bu bir hayatta kalma numarası olduğu için değil, gerçekten daha iyi işe yaradığı için. Bunların dışında mum, günlük hayatta karşılaşılan birkaç pratik sorunu çözer. Sıkışmış fermuarları yağlayıp hemen çalışmasını sağlar. Yapışkan çekmece raylarına veya sert pencere raylarına uygulandığında tek seferde sürtünmeyi ortadan kaldırır. Kanvas ve deriyi hafifçe su geçirmez yapar. Kavanoz kapaklarının dikişlerini sızdırmaz hale getirebilir. Depolama sırasında nem. Elektrik şebekesi güvenilmez ya da pahalı hale gelirse, mumlar süs eşyasından hızlıca vazgeçilmez ışık kaynaklarına dönüşür. Kendi mumunu biriktirdiği mum kalıntılarından yapabilen evler, yenisini almak zorunda kalmaz. Bu bağımsızlık, elektrik kesintiye uğradığında hem maddi hem de pratik olarak direkt fayda sağlar. Sonraki madde ise hiç özel saklama ya da hazırlık gerektirmez. Ama çoğu ev her hafta avuç avuç bunu çöpe atar. Eğer bu video şimdiye kadar işe yaradıysa, hızlı bir beğeni başkalarının da bulmasına yardımcı olur. Bir saniye sürer ve gerçekten fark yaratır. 3. olarak plastik poşetler ve dayanıklı kaplar. Çevre konusunu bir kenara bırakalım. Bu tamamen pratik bir mesele. Plastik poşetler su geçirmez, hafif ve göründüğünden daha sağlamdır. Belgeleri, elektronik eşyaları, ilaçları ve yiyecekleri nemden korurlar. Hijyen gerektiren işlerde geçici eldiven gibi kullanılabilirler. Şeritler halinde kesilip örülebilirler. İşlevsel ip bağları. Temiz su depolama ve temel atık yönetimi için kapların içini kaplarlar. Afet sonrası acil müdahale operasyonlarında su geçirmez muhafaza, sahada en acil ihtiyaç duyulan kaynaklardan biri olarak defalarca belirlenmiştir. Teoride değil, belgelenmiş saha raporlarında. Zaten temiz plastik poşet stoğu olan evler, baskı altında bu kaynağı bulmak zorunda kalmazlar. Zaten ellerinde vardır. Şarküteri tezgahlarından, restoran paketlerinden ve marketten alınan dayanıklı plastik kaplar. Ambalajların hepsi aynı pratik değere sahip. Yiyecek saklama, tohum başlatma tepsileri, küçük parça düzenleme, geçici su taşıma. Bu kapların dayanıklılığı ne kadar tek kullanımlık göründüklerine kıyasla genellikle küçümsenir. Yöntem basit. Poşetleri duru suyla yıka, kapları saklamadan önce temizle, hepsini tek bir yerde tut. Çok az yer kaplarlar. Bakımı da ücretsizdir. Nem korumasının aniden önemli olduğu bir durumda hazırda böyle bir stokun olması çok işe yarar. Elde olan şey alışkanlığın gerektirdiği birkaç saniyeden çok daha değerlidir.
Sonraki iki madde bu geri sayımın en önemli parçaları. Birisi çoğu insanın tam anlamıyla düşünmediği pek çok kullanım alanı olan somut bir malzeme, diğeri ise görülemeyen, tutulamayan ve kaybedildiğinde bir daha geri getirilemeyen bir şey. İkinci sırada alüminyum folyo ve alüminyum kaplar var. Çoğu evde folyo bir kez kullanılır, buruşturulur ve hala işe yarayıp yaramadığına bakılmadan atılır. Oysa çoğu durumda hala işe yarar. Folyo ki, yırtık ya da yiyecek kalıntılarıyla kaplanmış alüminyum folyo, nazikçe durulanıp düzleştirilerek birden fazla kez yiyecek saklama, yüzey kaplama veya pişirme için tekrar kullanılabilir. Tek kullanımlık olduğu düşünülse de aslında çok daha dayanıklıdır. Ama alüminyumun değeri mutfaktan çok daha fazlasıdır ve çoğu kişinin bilmediği tam da bu kısmıdır. Açık bir ateşin arkasına yerleştirilen bir folyo tabakası, ısıyı belirli bir yere yansıtarak ısının soğuk bir ortamda daha iyi korunmasını sağlar. Gerçek bir acil durumda temiz bir folyo yerleştirmek, doğru şekilde güneş ışığını önemli mesafelerden görülebilecek bir işaret cihazı gibi yansıtabilirler. Bunlar gizli hayatta kalma numaraları değil, acil durum hazırlık rehberlerinde pratik ve test edilmiş nedenlerle yer alırlar. Alüminyum kutularda farklı bir şekilde aynı işe yarar. Basit aletlerle kesilip şekillendirilerek pişirme kapları, su kepçeleri, küçük ocaklar için rüzgar koruyucuları ve geçici kaplar haline getirilirler. Uzun süreli ekonomik zorluk yaşayan ülkelerde küçük gayri resmi sanayiler bunun etrafında oluşmuştur. Atıl alüminyumun yeniden kullanılması, malzemenin orijinal kullanımı bittikten sonra bile yapısal işlevini koruması yüzünden önemli. Alüminyum hafif, korozyona dayanıklı, ısıyı iyi ileten ve ağırlığına göre sağlam bir malzeme. Bu özellikler ilk kullanım amacının bitmesiyle kaybolmaz. Folyo veya kutuyu atmaya başlamadan önce acaba hala bir işe yarar mı diye kısa bir an durup düşünmek, zamanla kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan küçük ama anlamlı bir alışkanlıktır. Ve bir numara olarak bu listede sadece bu madde var. Bu fiziksel bir nesne değil. Kaynağı bulunamayan, satın alınamayan ya da takas edilemeyen ve bir kez kaybolduğunda bir daha geri gelmeyen tek şey. Kullanımdan düşmüş en önemli pratik beceriler. Bu konudaki çoğu içerikte asla açıkça söylenmeyen bir şey var. Bu geri sayımdaki her fiziksel nesne yeniden bulunabilir. Cam kavanozlar bulunabilir. Ahşap temin edilebilir. Piller, aletler, kumaş, hepsi belli bir bedel karşılığında baskı altında elde edilebilir. Değiştirmesi zor, imkansız değil. Beceriler farklıdır. Bir beceri ki uygulanmazsa zamanla tamamen kaybolur. Yavaş yavaş değil, farkına varmadığın bir şekilde. Tam kullanmaya çalıştığında yok olduğunu anlarsın. Dikiş dikmek ve kıyafet tamiri, tohumdan yiyecek yetiştirmek, konserve yapıp saklamak, temel marangozluk, baştan yemek pişirmek, aletleri bilemek ve bakımını yapmak, ateş yakmak, basit tesisat tamiri, elektronik cihaz olmadan yol bulmak. Bunlar hobi değil, önceki nesillerin standart yetişkin bilgisi olarak gördüğü pratik becerilerdi. Seçenek değillerdi. Onlar hayatta kalma altyapısıydı. Büyük buhrandan sağlam çıkan aileler herkes gibi zengin değildi. Çoğunun çok az parası vardı. Sahip oldukları şey bir şeyler yapma, tamir etme, yetiştirme ve parasız sorun çözme becerisiydi. Asıl hayatta kalma mekanizması buydu. Ne birikim, ne şans. Pratik yetenek. Modern konfor bu becerilerin hepsini gereksiz hissettirdi. Giysi ucuzken neden dikiş öğrenesin? Neden yetiştiresin? Marketler Tamamen doluyken neden yemek yapasın? Profesyonel biri varken temel tesisat bilgisi neden öğrenilsin ki? Bu soruların hepsinin cevabı aynı. Bu seçenekleri mümkün kılan koşullar kalıcı değil. Ekonomik tarihte hiçbir zaman kalıcı olmadılar. Şu anın farklı olduğunu varsaymak için mantıklı hiçbir sebep yok. Sadece rahatına alıştığımız için böyle düşünüyoruz. Bu becerileri yeniden kazanmanın maddi bir maliyeti yok. Her biri kamu kaynaklarıyla öğrenilebilir. Mevcut kaynaklar, topluluk atölyeleri ve düzenli pratik.
Bu sayımda yer alan her fiziksel şeyin aksine, beceriler enflasyonla değer kaybetmez, selde yok olmaz ya da kullanıldıkça tükenmez. Tam tersine katlanarak artar. Edindiğin her pratik beceri, ailenin dayanıklılığını hemen ve kalıcı olarak artırır. Burada belirli başlangıç noktaları önemli. Çünkü pratik beceriler çok genel ve ne yapacağını net göstermez. Temel kıyafet tamiri öğren. Bu sezon küçük bir saksı bahçesi kur ve hasadına kadar ilgilen. Su öğren. Yüksek asitli yiyecekler için kavanozda su banyosu yapma. Modern ateş yakıcı olmadan ve onunla birlikte ateş yakma pratiği yap. Temel bir ev tesisatı rehberi oku ve profesyonel çağırmadan önce ufak bir tamir yapmaya çalış. Bunların hiçbiri büyük bir iş değil. Hepsi, modern tarihte her önemli ekonomik kriz sırasında evleri koruyan bir yetenek setine gerçek giriş kapıları. Tarih bunu sürekli gösteriyor. Pratik becerilerin korunması, uzun süren aksaklıklarda evlerin dayanıklılığını belirleyen en güçlü göstergelerden biri. Gelir seviyesi fark etmez. İşte bu geri sayımı birbirine bağlayan temel mantık bu. Değer, nesnelerin sabit bir özelliği değildir, bağlama bağlıdır. İyi donanımlı bir mutfaktaki bir cam kavanoz, geri dönüşüm malzemesidir. Aynı kavanoz, tedarik kesintisi yaşanan bir evde yiyecekleri korumak için kritik altyapıdır. Normal bir yıldaki yıpranmış bir bot çöp sayılır. Ama kıtlık döneminde o bot, aylardır hareket kabiliyetini koruyabilecek tamir malzemesidir. Bu ekonomik koşullar ki, eşyaların kolayca atılabilir olması, çoğu insanın aslında kurduğu kırılganlığı görememesinin tam sebebi. Bolluk, bağımlılığı gizler. Her şey ucuz ve kolay bulunabilir olduğunda, durumun hep böyle kalacağı varsayılır. Bu çok doğal gelir. Ama öyle değil. Tarihte hiçbir toplum için bu durum kalıcı olmadı. Bu, çöküşün kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez. Ama herhangi bir sorun ne kadar büyük olursa olsun, hazırlıklı olmanın gerçekten değerli olduğu anlamına gelir. Video, maddi bir yatırım gerektirmediğini, özel bir bilgiye ihtiyaç olmadığını, hayat tarzında büyük bir değişiklik yapmayı gerektirmediğini anlatıyor. Tek gereken davranış değişikliği. Bir şeyi atlamadan önce durup, şu anki koşullar altında görünmez hale gelmiş bir değeri olup olmadığını sormak için yeterince beklemek. İşte o duraklama tüm uygulamanın özü. Zorluklarla en iyi başa çıkan evler, sorun ortaya çıktıktan sonra fark edenler değil. Baskı artarken küçük ve maliyetsiz ayarlamalar yapanlar oluyor. Eşyaları bulmak hala kolaydı. Pencere hala açıktı. O pencere şu anda açık. Bu listedeki bir eşyayla başla. Yavaş yavaş ilerle. Koşullar değiştiği için bir pratik beceriyi düzenli olarak geliştir. Hep böyle olmuştur. Tek soru, elindekinin değerini çözüp çözemediğin, yoksa hemen atıyor musun? Bu listeden hangisini tutmaya başlamayı düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Böylece daha çok kişi kendi durumuna gerçekten uyan şeyi bulabilir.